Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çorap yapılışını paylaşıyor olacağım. Gayet kolaylıkla yapabileceğiniz bir çorap oldu. İnanılmaz da kullanışlı oldu. Her numara için uygundur. Dilerseniz uzunluğunda değişiklik yapabilirsiniz. Dümdüz bir parça halinde öreceğimiz için modelimize aynı şekilde devam ederek boyutunu uzatabilirsiniz. Ben çok sevdim. Bir günde yapabileceğimiz bir çorap. İsterseniz hediye olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz de kendinize yapabilirsiniz. Yumuşacık bir dokusu oldu. Renk geçişleri de çok güzel oldu. Yapılışına geçmeden önce biraz ipimden bahsetmek istiyorum. Lady Young Comfy ipini tercih ettim. Çorap ipi. İpimi saturdiobi.com'dan temin ettim. Instagram'da da bahsetmiştim sizlere. Biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. %75 yün, %25 naylon karışımdan oluşuyor. 100 gram 400 metre uzunluğunda, 2 milim şiş numarası için uygundur diye belirtilmiş. Ben 3 numara şiş ile örgümün başlangıcını yapıyor olacağım. Video içerisinde kolaylıkla aktarabilmek adına misinalı şiş tercih ettim. Dilerseniz düz şişlerde kullanabilirsiniz. Yani misinalı şiş özelliği olması gerekmiyor illaki. Ben video içerisinde kolaylıkla aktarabilmek adına misinalı şiş tercih ettim. Bir yumak bir tane çorap için yeterli oluyor. Elimde hala bakın bir miktar kaldı. Bir yumaktan bir tane yapabiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yumaktan bir miktar ipimi ayırıyorum. Burası da yumaktan gelen ipimiz. Parmağıma doluyorum. Herkesin ilmek atma şekli farklı olabilir. O yüzden siz nasıl başlangıç yapmak istiyorsanız, nasıl bir ilmek atma şekliniz varsa o şekilde atabilirsiniz. Bunun modelle bir ilgisi yok. İpin ortasına parmaklarımı yerleştirdim. Üzerinden döndürüyorum ve bir tane bu şekilde halkamı yaptım. Aslında ilk ilmeğimizi yapmış olduk. Şişe takıyorum. 2 tane ilmek olarak gözüküyor. Bu tek ilmek olarak sayıyoruz. Devamında parmağıma, bakın burası ayırmış olduğum ipim, parmağımı içerisine yerleştiriyorum. İpimi aldım. Bakın şişe takıp çekiyorum. Döndürdüm. İpin üzerine atıyorum. Çektim. Buradaki ipimi çekiyorum. Bu şekilde toplamda 68 ilmeğe ulaşana kadar devam ediyoruz. 68 tane ilmeğe ulaştıktan sonra sonda şu şekilde bir düğüm atarak ilmek atmamızı kapatıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. 2 tane düz, 2 tane ters lastik örgü şeklinde devam ediyor olacağız istediğimiz boyuta kadar. İpim arkada, ikinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpim arkada çekerek düz ilmek yaptım. Yandaki ilmekten şişimi geçirdim. Düz ilmek. 2 tane düz ilmek yaptıktan sonra örgümün önüne alıyorum. Önden ters ilmek yaptım. Yandaki ilmeğe geldim. Ters ilmek yaptım. 2 tane ters ilmek oldu. Yandaki ilmekten şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz ilmek. İpim arkada düz ilmek. 2 tane düz ilmek. İpimi öne alıyorum. Ters ilmek. İpim önde ters ilmek. 2 tane ters ilmek yaptım. İpimi arkaya aldım. Düz ilmek. İpimi öne aldım. Ters ilmek. İpimi arkaya alıyorum. Düz ilmek, ipimi öne aldım, ters ilmek. Bu şekilde 2 tane düz, 2 tane ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. En son sıra sonunda 2 tane düz ilmek yaptıktan sonra başlangıçtaki ilk ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi de ters ilmek yapıyorum. Bir tane ters ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Çift sayı atmamıza rağmen başlangıçta herhangi bir örme işlemi yapmadan ilmeğimizi aktardığımız için bir tane sıra sonunda ilmeğimiz kalıyor. Onu da yine başlangıçta örmeden şişimize aktarıyor olacağız. O yüzden şu anda örgümün ön kısmında olduğu için bir tane tek ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Örgümün arka kısmına döndüğümde yine ilk ilmeğimi
örmeden şişe aktarıyorum. Ön kısımda yapmış olduğumuz düz ilmekler, arka kısmında ters ilmek. Ters ilmek neyse düz ilmek olarak gözüküyor. Biz burada bir alt sırada ne yaptığımızı değil de bu şekilde baktığımızda ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Şu an ben 2 tane yan yana ters ilmek olarak gördüm. İpim önde, 2 tane ters ilmeğimi yaptım. İpimi arkaya alıyorum, 2 tane düz ilmek. Bakın ters ilmek olarak görüyorum. 2 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldiğimde 2 tane ters ilmeğimi yaptım ve sondaki ilmeğimi de düz ilmek olarak ördüm. Örgümün diğer kısmına dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İkinci ve üçüncü ilmeğime baktığımda düz ilmek olarak gözüküyor ve 2 tane düz ilmek olarak ördüm. Devamında 2 tane ters ilmeğim var. 2 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek ve 2 tane ters ilmek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başlangıçta da söylediğim gibi modelimiz bundan ibaret. Lastik örgüsü şeklinde devam ediyoruz. 2 tane düz, 2 tane ters şeklinde istediğimiz uzunluğa, boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra kesme işlemi yapacağız. 2-3 sıra kadar kesme işlemi yaparak artık çorabımızı tamamlıyor olacağız. Burada ölçümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğümde 32 santim ölçüsünde tamamlamış oldum. Bu istediğiniz her numaraya kullanabilirsiniz. Ama daha da uzun olsun isterseniz, çorabınızın boyutunu uzatmak isterseniz, hani ben bilek boyuyla yapıyorum, dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Zaten dümdüz aynı şekilde devam ediyoruz istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Şimdi 32 santim devam ettikten sonra ne yapıyorum? Burada eksiltme yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. İkinci ilmeğime baktığımda 2 tane ters ilmek var. İpimi öne alıyorum. 2 tane ilmekten şişimi geçirip tek seferde çekiyorum. Yani tek ilmek olarak aktarmış oldum. Yana geldiğimde 2 tane düz ilmeğim var. 2 tane düz ilmekten şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ters ilmeğim var. Tığım şişimi geçiriyorum. İkisini tek seferde çektim. 2 tane düz ilmek var. Hemen şöyle 2 tane düz ilmekten şişimi geçiriyorum. Bakın 2 tane düz ilmekten tek seferde çekiyorum. Yandaki 2 tane ters ilmeğim var. Şöyle 2 tane ters ilmekten şişimi geçirdim. Tek seferde çektim. 2 tane düz ilmek var. Tek seferde çekiyorum. Şimdi 2-2 devam ettiğimiz için 2 tane düz 2 tane ters ilmek olarak örgümüzü devam ettirdiğimiz için eksiltmelerimizi ilk sırada ikili gruplar halinde, yani 2 tane düz ilmek 2 tane ters ilmeği tek ilmeğe düşürerek eksiltmemizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldiğimde sondaki ilmeğimi düz ilmek olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafına döndüğümüzde herhangi bir eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. İkinci ilmeğim düz ilmek olarak gördüm. Düz. Bir sonraki ilmeğim ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek şeklinde. Yani bir alt sırada ne yapmışsak, ne görüyorsak onun aynısını yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramı tamamladıktan sonra örgümün ön kısmına geldim. Bu sırada da eksiltmeler yaparak devam ediyor olacağım. Yine ilk ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Artık burada bir tane düz bir tane ters olduğu için sadece düz eksiltmeler yapıyorum. İki tane ilmeğimi tek ilmek olarak çektim. Yandaki ilmeğime geliyorum. 2 tane ilmekten tığımı geçirdim. Tek seferde çekiyorum. Yandaki ilmeğe geldim. 2 ilmeği tek seferde çektim. Az önce de söylediğim gibi sadece düz eksiltme yapıyoruz. Her 2 ilmeği tek ilmek halinde çekerek sıramı tamamlıyorum.
Sıra sonuna geldiğimde son 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi de tek seferde çekerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. Bir kez daha eksiltme yaparak artık tamamlıyor olacağız. Yine ikili gruplar halinde ilerleyeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aktardım. 2 tane ilmekten tığımı geçiriyorum, şişimi geçiriyorum. Önde düz eksiltme yaptığım için arka kısmına geldiğimde ilmekleri ters ilmek olarak gördüğüm için önde ipim ters ilmek olarak eksiltme yapıyorum. Bakın bu şekilde 2 ilmeği tek ilmek olarak çekiyorum. Tüm ilmeklerimi bu şekilde toparlayacağım. Şöyle devam ediyorum. Baktığımızda şişimde 9 tane ilmeğim kaldı. Burada dilerseniz bir sıra daha eksiltmeler yapabilirsiniz ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Her türlü zaten iğne ile şu şekilde kapatarak dikme yapacağız. İpimizi biraz uzun kesiyoruz ki iğnemize takarak dikme işlemimizi gerçekleştirelim. Şimdi şişimde hala ilmeklerim duruyor. Buradaki ilmeklerimi direkt iğneme aktarıyor olacağım. Bakın içerisinden geçiriyorum. İlmek kaçırmadan aktardıktan sonra bakın şu şekilde örgümüzün ters kısmından, şu an burası dış kısmı, şöyle bakın direkt çekiyorum. İpin yapısı gereği ince ip olduğu için zaten herhangi bir boşluk oluşmuyor. Hemen buradan birinci boşluğumdan, tepe noktasındaki birinci boşluktan iğnemi geçiriyorum ve çekip kapattım. Bakın hiç boşluk gözükmüyor. Aynı boşluktan tekrardan bir daha geçiriyorum ki sağlam olsun diye. Daha sonrasında ben burada iç kısımlarda olan tek dal halinde dikme işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Tek dal olarak kendini gösteriyor. 2 tane daldan geçirdiğimizde birazcık dikiş belli oluyor ve görüntüsü güzel gözükmüyor. Burada çizgileri birbirine eşitlememiz gerekiyor. Renk geçişlerimizi. İyice düzenleme yaptıktan sonra bakın sadece tek dallardan şöyle iğnemi karşılıklı geçirerek dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Dikme işlemimi tamamlayıp geldim ve örgümün ön kısmına çevirdim. Bakın dikiş işlemimizi ters kısmından yapmış olduk. Gayet güzel, yumuşak bir yapıda oldu ve gayet esnek bir yapıda olduğu için kolaylıkla kullanabileceğimiz, her numarada kullanılabilecek bir çorap oldu. Bakın uzunluğu da bence güzel oldu. Şu şekilde ele giyerek göstermek istiyorum size. Yumuşacık, güzel bir dokuda oldu. Ben çok beğendim. Kısa sürede yumuşak, sıcak tutan çoraplar yapabilirsiniz. İsterseniz sevdiklerinize hediye ederek de değerlendirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.